Dostlar selamlar. Bugünkü videoda mobil cihazlarımızı, telefonlarımızı, tabletlerimizi, dizüstü bilgisayarlarımızı şarj ederken sıklıkla yaptığımız hatalardan ve bunların doğrularından bahsedeceğiz. Bu konuya geçmeden önce konuyu daha iyi anlamak adına watt nedir, amper nedir, volt nedir, miliamper hour nedir, powerbankler telefonlarımızı nasıl şarj eder, doğru adaptör nasıl seçilir, kablonun buradaki önemi nedir gibi konulara değinmek için bazı teknik detaylardan bahsedeceğim. Eğer bu teknik detayları izlemek istemezsen açıklamalar kısmından konunun ilerleyen bölümlerine doğrudan atlayıp oraları izleyebilirsin. Şimdi teknik detaylarla başlayalım. Volt, amper ve wattla başlayalım. Bugün kullandığımız bütün elektrikli ve elektronik cihazların içerisinde bu tip kavramları görürüz. Elektrik süpürgesinin gücü 1800 watt, UFO'nun gücü 2200 watt, çay makinesinin gücü şu kadar watt gibi değerleri mutlaka görürüz. Bunların ne olduğunu telefonları şarj ederken, tabletleri şarj ederken de bilmemiz gerekir. Bunu bir nehir örneğiyle açıklayalım. Nehrin akış hızına volt diyebiliriz. Bir nehir ne kadar hızlı akıyorsa voltu o kadar yüksektir gibi düşünebiliriz. Nehrin genişliğinde akım olarak düşünelim. Nehir ne kadar genişse o kadar fazla akım taşıyabilir. Tabi burada şöyle bir olay da ortaya çıkıyor. Nehir dar olup hızlı akabilir, yani çok su taşıyabilir yine. Ya da nehir çok geniş olup yavaş akabilir, aynı suyu yine bu şekilde taşıyabilir. Toplam taşınan suya da biz watt diyebiliriz. Yani bizim buradaki elektrikteki güç birimimiz. Volt, amper, watt arasındaki ilişki böyle. Zaten voltla amperi çarptığımızda watt'ı buluyoruz. Yani toplam su miktarını ya da toplam enerji miktarını buluyoruz. Bu bahsettiğim şeylerin hepsi anlık cinsten. Eğer bu nehir bir göle boşalıyorsa bu gölde biriktirdiği su miktarına da watt hour, yani saatlik watt... Çok karıştı ya. Biraz önce bahsettiğim bütün terimleri anlık cinsten verdim ama bunların bir de saatlik cinsteni var. Yani kapasite olarak düşünebileceğimiz cinsleri var. Eğer bu nehir bir göle doğru akıyorsa gölde biriken toplam su miktarına biz watt hour'la, yani saatlik watt cinsinden verebiliriz. Mesela 1 saat boyunca 10 wattlık bir su akıyorsa 10 watt hour diyebiliriz buna. Ya da 2 saat boyunca 10 watt aktıysa toplamda 20 watt hour'luk su var diyebiliriz içerisinde. Mesela pillerin üzerinde yazan watt hour ya da miliamper hour, mah dediğimiz değerler tam olarak bu cinsten değerler. Ama şarj aletlerinin üzerinde böyle şeyler yazmaz çünkü anlık verebildiği akım bellidir. Ne kadar süre depolanacağı pille alakalı bir durumdur. Aynı bizim nehrimizle göl arasındaki ilişki gibi. Şimdi bu değerleri gerçek hayat üzerinden inceleyelim. İlk olarak orijinal iPhone şarj aletiyle başlayalım. Üzerinde yazan değer 5 volt 1 amper. 5 volt 1 amper ikisini çarptığımız zaman 5 watt gücünde bir şarj aletiymiş bu. iPad şarj aletine bakalım. Üzerinde 5 volt 2.1 amper yazıyor. İkisini çarptığımız zaman 10.5 watt yapar. Üzerinde de 10 wattlık bir şarj aleti olduğu yazıyor. Yani kabaca bu şarj aleti bunun 2 katı hızında şarj edebilir. 2 kat daha fazla su veren bir nehir düşünelim. Onun gibi düşünebiliriz. Şimdi diğer tarafta çeşitli piller var elimde. Bir tanesi iPhone 4 pili yanlış hatırlamıyorsam. Bu iPhone 6 Plus pili. Şu da bir tane Android tablet pili. Bunların üzerindeki değerlere bakalım. Mesela şununla başlayalım. 3.82 volt ve 2915 miliamper yazıyor. Bunun toplam gücünü, yani gölün toplam su kapasitesi gibi düşünebileceğimiz şeyi hesaplayalım. 3,82 çarpı 2915 yaptığımda toplamda 11.135 watt hour elde ediyorum. Ama genellikle şu miliamper hour bilgisi bizim için yeterlidir. Genellikle telefon pilleri ya 3.7 volttur ya 3.8 volttur. Mesela şuna bakalım. Daha önceki iPhone pili o 3.7 voltmuş. Bunda da sadece watt hour cinsinden değeri yazıyor. Miliamper yazmıyor. Buradan da miliamper hesaplayabiliriz. Bu sefer ne yapacağım? 5.25 watt hour bölü 3.7 voltluk pil olduğu için ona böleceğim. Toplamda 1418 miliamper hour ediyor. Yani yaklaşık olarak bu pilin yarısı kapasitesinde. Şimdi diğer bir pile bakalım. Bu da Android tablet pili. Bunun üzerinde de miliamperle gerilim yazıyor. 3.7 volt yazıyor. Yani bu değerlerle biz toplam watt hour, miliamper ya da volt değerlerini birbirine bölüp çarparak hesaplayabiliriz. Volt, amper, watt, watt hour, miliamper hour arasındaki ilişkileri biraz önce gördük. Şimdi bunları cep telefonu ve tablet gibi cihazlarımızı şarj ederken nasıl kullanacağız, ne anlamamız gerekiyor, nasıl ölçeceğiz onlara gelelim. Şimdi test ederken kullanacağım ekipmanların bazılarından bahsedeyim. Şu bölümde şu 3 tanesi kör yük dediğimiz ekipmanlar. Yani telefonun şarjını temsil ediyor. Güç çekecek bunlar. Bu gücü ısı olarak havaya verecekler ve biz adaptörlerimizin ya da powerbanklerimizin anlık olarak ne kadar akım verebildiğini, ne kadar güç verebildiğini bu 3 cihazda tespit edebileceğiz. Çünkü cep telefonları her zaman en yüksek seviyede akım çekmez.
Şu alttaki grup cihazlarsa test cihazları. Bunların bazıları normal USB'den normal USB'ye, bazıları Type-C'den Type-C'ye, bazılarında hem Type-C var hem micro USB var. Bazılarında bir giriş var, iki çıkış var. Bazılarında hem akımı hem gerilimi hem de toplam gücü yani wattı gösteren, kapasiteyi gösteren ekranlar var. Çeşitli maksatlarla kullandığım test ekipmanları. Şimdi hem iPhone hem iPad adaptörünün arasındaki farkları anlamak için bunları bağlayacağım ve test edeceğim. Bu şarj aletinin üzerindeki yazan değerler 5 volt 1 amperdi. Yani toplam 5 wattlık bir şarj aletiydi ve 5 wattı şu an rahatlıkla verebiliyor. Apple gibi kaliteli markaların cihazları biraz fazla da verebiliyor genellikle. Hemen bakalım. 5.1 voltu hiç düşürmedi. Şimdi 4.5 volt civarına düştü. Düştüğü yere bir bakalım. Şunu bir tekrar çıkarıp takacağım. Akım yüklemesi biraz fazla olunca kapanabiliyor. Düştüğü yere bakalım. 1.1 amperi rahatlıkla verebiliyor. Evet, 1.16 ampere geldiğinde 5 voltun altına düşmeye başladı. Bu değerler de çok kötü değerler değil ama 1.1 amper diyebiliriz bunun için. Şimdi aynı işlemi iPad şarj aletinde yapalım. Tekrar sıfırlıyorum. Buradan alıp buraya takalım. Tekrar başlayalım. Burada mesela 5.1 volt değil de 5.06 volt diyor. O ufak değerler çok önemli değil. 1 ampere geldiğimizde hala 5 volt ama bu 2.1 amper verdiğini iddia ediyordu. 1.2 amper hala güzel gidiyor. Bu fanın çalışması cihazın kendisini soğutması ile alakalı. Burayla bir alakası yok. Şu an 10 watt değerine geldik. Hala 5 volt veriyor ve 2 amper. 2.1 ampere geldiğinde ne olacak ona bakalım. 2.1 ampere geldi. Hala tertemiz 5 volt verebiliyor. 2.23 ampere geldiğinde ekran gitti. Çıkarıp tekrar takacağım. Evet, 2.2 ampere geldiğinde 4.42 volta falan düştü. 2.1 amperi güzel veriyor. 2.2'ye geldiğinde de gerilim düşmeye başladı. Demek ki tam olarak 5 wattlık ve tam olarak 10.5 wattlık iki tane adaptörün değerlerini ölçebildik. Şimdi aynı cihazı kullanarak kör yükle değil gerçek yükle test yapalım. İşler nasıl değişecek? iPhone orijinal kablosu ve iPhone 7 ile test yapıyorum. Telefonumun şarjı %40. iPhone şarj aletine taktığımda 5 volt 1 amperle şu an şarj yapıyor. Yani 5 wattlık bir güç veriyor. Aynı şeyi buradan söküp iPad şarj aletine takacağım. 1.3, 1.40 yani sürekli değişmesinin sebepleri var. Yaklaşık olarak 1.3 amper diyelim. Bununla daha fazla akım veriyor. Dolayısıyla bununla cep telefonumu daha hızlı şarj edebileceğim anlamına geliyor. Ekranı açarsam biraz daha artabilir. Bir işlem yaparsam daha da artabilir. Evet. Ekran kapalıyken 1 ampere düşmüştü. Açtığımda tekrar arttı. Genel olarak daha fazla akım sağladığını söyleyebiliriz. Birazdan daha hızlı şarj etmenin faydası ve zararı nedir? Onlardan da bahsedeceğim. Şu an için her iki şarj aletinin farklı hızlarda, farklı akımlarda şarj ettiğini bilmemiz yeterli. Konuya birkaç saniyeliğine ara verip bu videonun sponsoru PCBWay'in sizlere iletmemi istediği bir konudan bahsedeceğim. PCBWay 4. PCB tasarım yarışmasının başvuruları açıldı. Bu yıl bir farklılık var. 3 farklı kategoride nesnelerin interneti, robotik ve serbest kategoride katılım sağlayıp kendini deneyebilirsin. Ben de katılmayı düşünüyorum. Ödüller de hiç fena değil. Açıklamalar kısmında yarışmanın linkini paylaştım. Merak ediyorsan aşağıdan inceleyip başvuru yapabilirsin. Biraz önce adaptörlerimizi nasıl test edeceğimizi gördük. Şimdi kabloları nasıl test edeceğimize gelelim. Öncelikle bildiğimiz, güvendiğimiz kaliteli bir kablo ve kaliteli bir adaptörle işe başlıyoruz. Burada Fujifilm yani şu an kullandığım kameranın X-T4'ün adaptörü var. 15 wattlık yani 5 volt 3 amperlik bir adaptör ve orijinal kalın bir şarj kablosu var. Yavaş yavaş akımı artırarak testlerime başlıyorum. Burada dikkat edeceğim şey şu. 4.95 voltla başladık.
Burada da 5.0 volt var. Yani 0.1 voltluk bir kayıp var kablo üstünde. Bu çok önemli değil çünkü burada biraz hafif eksik ölçüyor olabilir. Çok kafamıza takacağımız bir şey değil. Yani 4.95 güzel bir değer. Biraz daha artırdım. 1 ampere geldiğimde hala 4.95. Yani bu kablo 1 amper taşıdığında herhangi bir güç kaybı yaşamıyor. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Biraz daha artırıyorum. 1.24 hala iyi. 1.41, 4.87'ye düştü. Tekrar düzeldi. O anlık düşüşleri de çok dikkate almayalım. Çünkü adaptör ona göre güç üretiyor. Oradan bir geri bildirim alıyor. Tekrar o gücü düzeltmeye çalışıyor. Biraz daha artırıyorum. 1.83 hala 4.87'de. 2 amperi geçtik. Hala 4.87 voltta. Burası da 5.17 voltta. 4.87 kötü bir değer değil. 2.5 ampere çıktık. Hala 4.87. Bu ince ayardı. Şimdi biraz daha buradan artıralım. 3 ampere çıktık. Hatta 3.4 ampere çıktık. Hala 4.87 volt veriyor. Yani burada şunu anlayabiliriz. Bu kabloyla 3.5 ampere yakın akım verdiğimiz haldeki 3.5'a da tam verelim. 3.5'u verdiğimizde gitti. 3.4 amper verebiliyormuşuz. 3.4 amper verdiğimiz halde bu kablo çok fazla güç kaybı yaşamadan enerjiyi iletmeyi başardı. Biz bu kablo için kaliteli bir kablo diyebiliriz. Şimdi 3.45 amperde bu kör yükümüz kalsın. Kabloyu değiştirip tekrar deneyelim. Fuji'nin kablosunu söküyorum. Hiçbir şey değiştirmeden bu sefer M1 işlemcili MacBook Pro'nun şarj kablosunu takacağım. Bu kabloların arasındaki fark uzunluk farkı. Şu an taktığım bu beyaz kablo uzun bir kablo. Biraz önceki bir karıştan biraz uzun bir kabloydu. Şimdi bunu aynı adaptöre taktığımda 4.72 volt veriyor. 4.80 volt veriyor. Bayağı uzun bir kablo olduğu halde 4.80 voltu vermesi 3.45 amperde güzel. Bu kablo için de biz kaliteli bir kablo diyebiliriz. Şimdi başka bir kabloyla devam edelim. Şimdi aynı şartlarda Çin'den aldığım bir kabloyu deneyeceğim. Daha önce bu kabloyla veri aktarım testi yapmıştım. Veriyi bayağı yavaş aktarıyordu. Şimdi gördüğümüz gibi bu kablo yaklaşık 1 metrelik bir kablo. Apple'ınki 2 metre civarı herhalde. O daha uzun. İlk denediğim siyah kablo da 30-40 santimetre civarında bir kabloydu. Yani bu ikisinin ortasında bir kablo olmasına rağmen her ikisinden de daha düşük gerilim iletiyor karşı tarafa. Dolayısıyla bu kablo diğerlerinden biraz daha kötü diyebiliriz. Çünkü 4.42 volt gerçekten istediğimiz bir gerilim değil. Ama şöyle bakalım olaya. Mesela bununla bir cep telefonu şarj edeceksek, yani 1.5 amper civarlarında şarj edeceksek verdiği değer 4.80 volt, 4.87 volt kötü bir değer değil. Bu kabloyu da şarj ederken kullanabiliriz ama diğerlerinden daha iyi olmadığını da bilmemiz gerekir. Şimdi 5 amper toplamda da 100 watt güç verebilen bu kabloyla başlayalım. Blitzwolf'un kablosu. Şuradan direkt hızlıca artıralım. 4.95, hatta şöyle 4.95 ile başladık. 1 metrelik bir kablo için iyi başladı. 3.40 amperden fazlasını bu adaptör vermiyor. Yani benim 5 amper verecek şu an Type-C adaptörüm yok. 5 volt 5 amper verecek. O yüzden 3.42 amperle testlerimizi yapalım. 4.87 volt veriyor. Bu kablo gayet iyi bir kablo. Bu kabloyu rahatlıkla yüksek akım gerektiren telefonlarımı, tabletlerimi şarj etmek için kullanabilirim. Bir sonraki kablom Baseus markasının kablosu. Biraz öncekiyle aynı değerlerde. Bunu taktığım zaman da 4.80 volt verdi. Aynı akım değerinde. Biraz önceki 4.87 volttu. Bu kablo bir tık daha kötü diyebiliriz ama gerçekten iyi bir kablo. Yani diğerine göre bir tık kötü. Kablo kalınlığı da Blitzwolf'un biraz daha kalın. Ama şu an bunu bazen 4.87 bazen 4.80 gösteriyor. Ben genel olarak alacak olsaydım bu Blitzwolf'un kablosunu alırdım. USB-A'dan USB-C'ye olan kabloları test edelim. Bunun için de 3 amper güç verebilen şu adaptörü kullanacağım. Üstünde 2 amper yazıyor ama daha önce ben 3 amperle test etmiştim bu adaptörü. 3 amper verebiliyordu. Yine bu kablonun güzel bir özelliği var. Kendi üzerinde de şu cihazın yaptığı ölçümleri yapabiliyor. Hemen şöyle takalım. Şu an adaptörün gücü yetmedi. O yüzden biraz kısıyorum akımı. Burada 5.30 ölçüyor. Burada 5.25 ölçüyor.
Burada da sanırım voltajı göstermiyor şu an. Akımı gösteriyor. Voltajı göstermesi için ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Birazcık akım veriyorum. 5 nokta, evet, birazcık akım çekmeye başladığı zaman voltajı bazen akımı gösteriyor. 0.68 gösteriyor. Burada 64 gösteriyor. Burada 63 gösteriyor. Yaklaşık olarak doğru diyebiliriz. Biraz daha artırdığımda kapandı. Tekrar kısıyorum. Şimdi 2 amper çektiğimde burada 5.25 volt yazıyor. Burada 5.21 volt yazıyor. Burada 4.65 volt yazıyor. Yani karşıya ilettiği gerilim bayağı düştü. 4.65 iyi bir değer değil. Ama cep telefonuyla biz şarj yaparken genellikle 2 amperi görmüyoruz. Mesela bununla telefon şarj edecek olsak ne olurmuş ona bir bakalım. Şöyle 1.5 amper seviyesinde 4.87 volt veriyor. Bence 4.87 volt 1.5 amperle şarj yaparken kötü bir değer değil, iyi bir değer. Ama 2 amperlere doğru çıktığımız zaman 4.65'te çok iç açıcı bir değer değil. 2.28'de neredeyse 4.5 volta doğru düştü. Biraz da artırıyorum. 2.5 amperde 4.57 volt karşıya iletiyor. Ama burasında akım değerlerini göstermesi, gerilim değerini göstermesi açısından ben bu kabloyu sık kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü arada böyle bir cihaz kullanmama da gerek kalmayacak. Ama çok yüksek akım gerektiren şeylerde de bunu kullanmayı düşünmüyorum. Mesela bununla fotoğraf makinemi şarj edebilirim, telefonumu, tabletimi şarj edebilirim. Ama Type-C ile çalışan bir harici monitörüm var. 4 amperle çalışıyor. Onunla bunu kullanmayı düşünmüyorum. Son olarak aynı kablonun siyahını da aynı testten geçireceğim. Bakalım bir fark var mı? Yine sonuç değişmedi. 4.5 volt iletiyor. 2.52 amper. Bir de şöyle deneyeceğim. Şu cihazı aradan çıkarıp doğrudan adaptöre bağladığımda sonuç değişecek mi? 4.50 idi, 57 oldu. Bir miktar bunun üzerinde de bir kayıp varmış. Ama yine de yüksek akımlar için sonuç çok iç açıcı değil. Şu an yeni test ettiğim, yeni gelen kablolardan Blitzwolf en sevdiğim. İkincisi Baseus. Üçüncüsü de bu akım gösteren kablolar. Ama akım gösterdiği ve gerilimi gösterdiği için de dediğim gibi cep telefonlarında kameraları vesaireyi şarj ederken mutlaka kullanacağım. Şimdi gelelim powerbanklerin kapasite ölçümü ve powerbanklerin testine aynı ekipmanlarla. Çok kısa da bundan bahsedip esas konumuza geleceğiz. Normalde ölçüm cihazı olarak bu şekilde multimetreler kullanıyoruz. Bununla hem gerilimi hem akımı ölçebiliyoruz. Yani hem volt hem amper değerlerini ölçebiliyoruz. Süreyle bağlantılı olarak da kapasitesini ölçebiliyoruz. Ama bunlar çok kaba aletler olduğu için buradaki kabloları falan kesmek gerekiyor. Onun yerine şöyle yapıyoruz. Bunu takıyoruz. Daha sonrasında bu cihazı takıyoruz. Bunun USB'sini powerbank'e taktığımızda powerbank'in üstünde bir gösterge olarak sadece şu ledler var. O da yaklaşık olarak ne kadar şarj olduğunu gösteriyor. Bu haliyle baktığımız zaman 560 mAh ile şu an şarj oluyor. Dolayısıyla biz diyebiliriz ki bu powerbank tam dolu olmaya yakın değil şu an. Eğer tam dolu olsaydı buradaki akım değeri bayağı düşecekti. Tam boş olsaydı da daha hızlı şarj olacaktı. Yaklaşık olarak yarıdan fazla gibi bir fikir yürütebiliriz. Şu an buradan baktığımızda da zaten %75 ile %100 arasında olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki güzellik şu. Biz bu powerbank'i tamamen boşaltıp yani içerisindeki bütün enerjiyi bir pile aktarıp ya da bir telefonu şarj edip boşaltabiliriz ve daha sonrasında buna takıp beklediğimizde şurada yazan milliwatt hour cinsinden değeri okuyup bunun içerisindeki kapasiteyi ölçebiliriz. Bu güzel bir özellik çünkü her USB tester'da böyle bir özellik yok. Şimdi bunun tam tersi şöyle bir şey de yapabiliriz. Bunları çıkarıyorum. Bu sefer burada da 1 amper yazıyor. Yani 5 watt gücünde güç verebilen bir powerbank'miş bu. Bu sefer ben bunu buraya takıp şunu da biraz önceki gibi bağlayıp gerçekten 1 amper verip veremediğini ölçebilirim. Ya da bunun yerine telefon takıp telefonumun kaç miliamperini doldurduğunu ölçebilirim. Bakalım 1 amper verecek mi? 1 amper veriyor ve 4.96 volt veriyor. Hala kararlı bir şekilde çıkış verebiliyordu. Bakalım nerede kesilecek? 1.1 voltta da hala fena değil. 1.3 volta geldik. Hala kötü değerler vermiyor. 1.5 volttayız. Hala 4.92 veriyor. Sanırım şurada bir temassızlık var. 1.5 amperi geçtiğinde gücü kesti. Demek ki 1.5 amper veremiyor. Tam olarak 1.5 amperlik çıkışı var. Buradaki 1 amperde biraz iyimser bir çıkış gücü olmuş.
Şimdi son olarak şarj ile ilgili söylemek istediğim, kullandığım yöntemlerden tavsiye etmek istediğim bir de şöyle bir şey var. 8 tane cihazı aynı anda, hatta bir de üstte kablosuz şarj yeri var. 9 tane cihazı aynı anda şarj eden aletler var. Çünkü her zaman mesela burada dörtlü priz var. 4 tane adaptör takabilirim. Bazen çok fazla cihaz oluyor. Hatta bu bile yetmiyor. Bu cihazla aynı anda bir sürü cihazı şarj edebiliyorum ve ne kadar akım tükettiğini, ne kadar güç çektiğini de buradan görebiliyorum. Şimdi bunu da bir göstereyim. Öncelikle kablosuz kısmını koyalım. Şöyle kablosuz kısmını koyduğumda en sondaki şu işaret kablosuz şarj cihazının kısmı 2.4 wattlık güç tüketiyormuş. Yani 5 voltla şarj olduğunu varsayarsak 2.4 watt demek yaklaşık olarak yarım amper demek. Sonra bunlara tek tek bir şeyler ekleyerek gidelim. Şurada Type-C portu var. Type-C portuna da şu kabloyu takalım. Telefonlardan diğerini buna bağlayalım. Telefon şarj olmaya başladı. Bu da 5 volt. 5 numaralı portmuş bu. 5 volt 5.2 volt 2.2 amperle, yani yaklaşık olarak 10 wattla şarj oluyormuş şu an için. Şimdi bir sonrakini bağlayalım. Bunu da 4 numaralı porta takayım. Şarj olduğunda anlıyor bu şekilde. Şu an takılı olmayan portları göstermiyor. Bunu da taktım. Bu da 5.2 volt 1.4 amperle şarj oluyormuş şu an bu iPhone 7. Şimdi devam edelim. 3 numaralı porta da Sony'yi takalım. Üç numaralı port 5.2 volt 0.5 amperle başladı. 1.1 amperle devam ediyor. Şimdi powerbanklerimizi de takalım. Bunu da 2 numaralı porta takıyorum. Biraz önceki powerbank yaklaşık yarım amperle şarj oluyordu. Şu an evet yine yarım amperle şarj oluyor. Diğer powerbank'i de takalım. Bu da şu an 0.2 amperle başladı. Zaten bu tam doluydu. 0.6 amper çok da daha yukarı çıkmaz. 5 numaralı cihaz hızlı şarj oluyormuş. 5 numaralı cihazımız ne? Bu telefon. Bu telefonun quick şarj özelliği varmış. O yüzden 9 voltla şarj ediyor. Şu Sony'de quick şarj var mıydı? Hatırlamıyorum. Şurada bir de quick şarj portu var. Quick şarj 3. Ona bir bakıp deneyelim. Orada da 5 voltla şarj ediyor. Quick şarj özelliği sanırım bu telefonda yok. Sadece bu telefonda var. Geldik esas konumuza, telefon şarj ederken en sık yapılan hatalara. Bir numara sıcakta şarj etmek. Bu arada bahsedeceğim, şu andan itibaren bahsedeceğim her şey lityum piller için geçerli. Yani eski nikel tabanlı piller için geçerli değil. Lityum pillerin baş düşmanı ısıdır. Aşırı soğuk ve aşırı sıcakları sevmez. 25-40 derece arası lityum piller için idealdir. Mesela sahilde güneşlenirken powerbank ile telefonunuzu şarj ettiğinizi ve onu da güneşin altında bıraktığınızı düşünün. Bu bir telefona yapabileceğiniz en kötü şeydir. Şu grafikten sıcaklığın pil ömrünü nasıl kısalttığına bakabilirsiniz. 2 numara, şarj ederken telefonun kılıfını çıkarmamak. Genellikle hepimiz telefon kılıfı kullanıyoruz ve şarj ederken bunları çıkarmıyoruz. Buna ben de dahilim. Cep telefonları doğal olarak şarj olurken ve kullanırken biraz ısı üretir. Bu ısıyı atmayı engelleyen en büyük şey de telefonların kılıfıdır ve önündeki yapışkan camlardır. Bunlar olduğu sürece daha hızlı soğuyamadıkları için telefonların pil ömürlerini kısaltırlar. O yüzden olabildiğince telefonlarınızı kılıfsız şarj etmeye özen gösterebilirsiniz. Ya da hava alan kılıflar kullanabilirsiniz en azından. 3. Şarjı tam bitirmek. Genellikle bu eski telefonlardan 3310 zamanından kalan telefonlardan kalma alışkanlıklarımız var. O telefonlarda şarjı tamamen bitirip şarjı tamamen sonlandırana kadar da çekmemeyi önerirlerdi. Ama lityum piller için aynı şey geçerli değil. Telefonun şarjını tamamen bitirmek, özellikle de %20'nin altına düşürmek telefonların, pillerin sağlığı için
zararlı. 4 numara telefonu tam şarj etmek. Yine bu da biraz önceki gibi eski telefonlardan kalma alışkanlıklardan bir tanesi. Telefonu %100 şarj etmeye uğraşmak da faydalı bir şey değil. Pillerimiz için mümkün olduğunca %20 ile %80 arasında tutmaya özen göstermek lazım. 5 numara yanlış adaptörle şarj etmek. Biraz önce adaptörlerin verdiği akımları ölçtüğüm yerde iPhone'u şarj ederken bir tanesiyle bir adaptörle 1 amper, diğer adaptörle de 1.3 amper gibi bir değerdi yanlış hatırlamıyorsam. Akım veriyordu. Ne kadar fazla akım veriyorsak o kadar hızlı şarj olur ama o kadar hızlı ısındığı için pilin ömrünü de kısaltır. Yani şöyle diyebiliriz, ne kadar yavaş şarj ediyorsak pil sağlığı için o kadar iyi. Biraz önce 5 numarada söylediğim şey iki eşit kalitedeki adaptörle alakalıydı. Şimdi 6 numarada kalitesiz adaptör, kablo ya da powerbank kullanımından bahsedeceğim. Adaptörlerde tek dikkat edeceğimiz şey çıkış gerilimi ya da akımı değil, bir de kalitesi önemli. Bazı adaptörler gerilimi sabit tutamıyor. Mesela Apple'ın, iPhone'un orijinal adaptörleri bunu çok iyi yapıyor. 5 voltla sabit tutuyor ama çok kalitesiz Çin malı bir adaptör bunu çok iyi yapamayabilir. Yani gerilimdeki dalgalanmaları telefona yansıtabilir. Bu da şarjın doğasını bozacağı için pilimizin daha fazla ısınmasına ve pilimizin ömrünün çabuk tükenmesine sebep olabilir. Özellikle telefonunuzun markasına güveniyorsanız, kaliteli bir markaysa mutlaka adaptörü de kalitelidir. O adaptörleri kullanmaya dikkat edelim. Yine powerbanklerde de benzer bir durum söz konusu. Kalitesiz powerbanklerin çıkış akımları yine dalgalı olabileceği için problem yaratabilir. Ya da bazı powerbankler 2-3 amper gibi anlık akımı fazla verdiği için hızlı şarj edip telefonunuzun fazla ısınmasına, dolayısıyla da çabuk yıpranmasına sebep olabilir. Yine aynı şekilde kablo konusu da önemli. Mümkün olduğunca orijinal kabloları kullanmaya dikkat edelim. Çünkü orijinal olmayan kablolarda yavaş şarj olma gibi problemler ortaya çıkabiliyor. 7 numara gece şarj etmek. Yani konunun geceyle çok bir alakası yok ama gece şarj ettiğimiz zaman şunu yapıyoruz. Mesela 12'de yatıp 7'de kalkan birisiysek 12'de telefonu şarja takıyoruz. Gece 2 gibi telefonun şarjı doluyor ve %100 haldeyken 5 saat daha bekliyor. O 5 saat boyunca %100'de beklemesi pilin ömrünü kısaltıyor. Çünkü pilin tam dolması ve tam boşalması pilin kimyasına, içindeki metallerin çeşitli tepkimelere girmesine sebep oluyor ve her seferinde biraz kapasitesi düştüğü için kapasitesi giderek azalıyor. Bu problemi önlemek için bazı markaların ürettiği çeşitli yöntemler var. Onları da videonun sonunda değineceğim. Telefonları gece şarj etmek yerine gece normal bırakıp gündüz kahvaltı yaparken şarj etmek, %100'e gelmeden %80 civarında çekmek daha akıllıca bir yöntem olabilir. 8 numara telefonu yoğun kullanıyorken şarj etmek. Özellikle oyun oynarken, film izlerken ya da navigasyon açıkken arabada şarj etmek gibi şeyler telefonun piline yine zarar verebiliyor. Çünkü burada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Telefonlar şarj olurken pilden bir geri bildirim alıyor. Hangi gerilim seviyesindeyim diye. Biz oyun oynarken telefonu şarj edersek pilden de çok fazla akım çekildiği için oradaki gönderilen elektriğin seviyesi sürekli değişiyor ve bu konuda içindeki şarj modülleri biraz kararsız kalıp fazla ya da eksik akım verip düzenini bozabiliyor. Bu da doğrudan pilin sağlığına zarar veren etkenlerden bir tanesi ve belki de en önemli etkenlerden bir tanesi. Mümkün olduğunca telefonlarımızı şarj ederken kapatmaya, kapatamıyorsak uçak modunu almaya, ona da alamıyorsak sessiz moda, yani rahatsız etme moduna, onu da alamıyorsak az kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor pil sağlığı için. 9 numara hızlı şarj. Hızlı şarj etmek de pilimize kısmen zarar verebiliyor ama hangi noktadan sonra zarar veriyor onları söyleyeyim. 5-10 dakika 20 dakika şarj edeceksek pilimiz aşırı ısınmadan hızlı şarj olabilir. Çünkü şarj olurken doğrudan hemen ısınmıyor, yavaş yavaş ısınıyor. Hızlı şarjda da yüksek gerilimler uygulandığı için 5 volt yerine mesela 9 volt uygulandığı için pillerimiz daha hızlı ısınıyor. Eğer tam şarj yapmayacaksak, yani %100'üne kadar hızlı şarjla doldurmayacaksak çok büyük problem olmayabilir. Ama tamamını şarj edeceksek ve her gün bunu yapıyorsak, çok sıklıkla yapıyorsak hızlı şarjda yine pilin ömrünü kısaltan şeylerden bir tanesi. Yanlış yaptığımız şeylerden 10'uncusu da telefonumuz ya da mobil cihazımızı, içinde lityum pil barındıran herhangi bir cihazımızı uzun süre kullanmayacaksak, mesela 3-4 ay kullanmayacaksak tam dolu şarjda ya da boş şarjda bırakmak. Bu da pilin sağlığına gerçekten bayağı zarar veren şeylerden bir tanesi. Model uçakçılar, droncular falan bu konuları bilir. Ama çoğu telefon kullanıcısının bu konulardan haberi olmadığını düşünüyorum. Eğer telefonumuzu uzun süre kullanmayacaksak %50-%60 civarında şarj edip telefonu kapatıp o şekilde depolamamız gerekiyor. Ve %5 ile %10 arasında da kendi kendine herhangi bir kullanım olmasa bile pilin azalacağını da hesaba katarsak, mesela %60'da bıraktık,
2 ay sonra %50 ya da %40'a düşebilir. Dolayısıyla yine %0'a düşmeden önce arada bir şarj edip depolamaya devam etmemiz gerekebilir. 10 maddede telefon ya da mobil cihazlarımızı şarj ederken yaptığımız hatalardan bahsettim. Senin de eğer aklına gelen başka hatalar varsa onları yorumlar kısmında lütfen bizlere bildir. Şimdi bahsetmek istediğim diğer ve son konu da telefonun pil sağlığını korumak için alınması gereken diğer ufak tefek önlemler. Bunlar yanlış yaptığımız şeyler değil ama yaparak düzeltebileceğimiz, iyileştirebileceğimiz şeylerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki, bazı telefonlarda şarjı yavaşlatan ya da durduran özellikler var. Mesela iPhone'da optimize edilmiş şarj gibi bir ayar var. Orada telefonun şarjını %80'de kesiyor. Mesela gece şarja taktığımızda sabah uyanacağımız saati yaklaşık olarak bildiği için o saate gelene kadar %100'e getiriyor ve telefonu biz şarjdan o şekilde çekiyoruz. Yani gece boyunca %100'de kalmadığı için kısmen pil sağlığını korumuş oluyor. Bu başka marka telefonlarda da var bu arada. Yine benim iPhone'da yeni keşfettiğim bir özellik var. Bu videoya hazırlık yaparken buldum. Siri kestirmelerde pil durumuyla ilgili alarm kurabiliyoruz. Yani pil durumu %80'i geçerse öt. Dolayısıyla mesela gün içerisinde telefonu şarj ediyorsak bu ötme sesini, bildirimi algıladığımızda pili şarjdan çekebiliriz. Telefonu şarjdan çekebiliriz. Yine aynı şekilde ben yeni bir alarm kurdum. %40'ın altına düştüğünde de yine ses çıkaracak. %40'ın altına düştüğünde telefonu şarja takacağım. %80 olduğunda telefonu şarjdan çekeceğim. Bundan sonra bunu yapmayı düşünüyorum. Yine benim kullandığım yöntemlerden bir tanesi de her yerde şarj aleti ve şarj kablosu bulundurmak. İş yerinde, evde, arabada. Dolayısıyla her zaman %100 olması gibi bir endişe taşımıyorum. Yani iş yerinden çıkarken telefonum %50 ise şarjı, arabada nasıl olsa şarj aletim var diye %100'e getirmeden de çıkabiliyorum. Yine aynı şekilde eve gittiğimde de nasıl olsa işte yarın işe gideceğim, telefonumu tam şarj edeyim diye bir endişe yaşamamak için her yerde orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosu bulundurmaya özen gösteriyorum. Arabamda bir tek orijinal şarj aleti yok. Orada da Xiaomi'nin çok beğendiğim bir tane araç şarj aleti var. Onun da linkini açıklama kısmında seninle paylaşacağım. Sen de almak istersen oradan bakabilirsin. Yine pilimizin sağlığı için yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de şu. Apple'ın web sitesinde önerdiği bir şey var. Bunu eleştirenler var, katılanlar var, katılmayanlar var. Ben çok emin değilim ama Apple önerdiği için güveniyorum ve yapıyorum arada bir. Ayda bir defa pili tam boşaltıp %100 olana kadar kullanmadan şarj etmek. Böyle olduğunda pilin kendi kalibrasyonunun daha iyi olduğuna, daha iyi tamamlandığını söylüyorlar. Pilimiz için yapabileceğimiz diğer şeylerden bir tanesi de düşük güç modlarını kullanmak. Düşük güç modunu kullandığımız zaman pilimiz çok enerji tüketen bazı şeyleri kısıtlıyor. Mesela arka plan uygulamalarının veri alması gibi şeyleri kısıtladığı için pilimiz daha az enerji harcıyor. Daha az enerji harcadığı için daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha az şarj ettiğimiz için de pilin cycle'ı, yani pil döngüsü daha az oluyor ve pil ömrü de daha az kısalmış oluyor. Yapabileceğimiz güzel şeylerden bir tanesi de arka plan uygulamalarını olabildiğince sınırlamak. Mesela Instagram gibi uygulamalar arka planda çok fazla veri tüketiyor. Muhtemelen bizi de dinliyorlar böyle daha iyi reklam verebilmek için. O tip şeyleri olabildiğince kısıtlarsak, arka planda bildirim gelecek mi, kim sana mesaj atmış vesaire gibi şeyleri olabildiğince kısıtlarsak biraz önce dediğim şeyle alakalı olarak pil ömrünü uzatmış oluruz. Bunun dışında cep telefonumuzun çok pil tüketen uygulamaları gösteren bir menüsü var. Oradan bakıp eğer bu uygulama bizim için çok hayati değilse silebiliriz. Çok hayati ise de bir takım özelliklerini kısıtlayıp pil tüketimini azaltabiliriz. Bunun dışında yapabileceğimiz neler var? Ekran parlaklığını kısmak, konum servislerini olabildiğince az kullanmak ya da kapatmak, Wi-Fi, Bluetooth, NFC gibi bazı özellikleri fazla kullanmıyorsak kapatmak, mümkün olduğunca dark mod yani karanlık mod kullanmak, koyu mod kullanmak. Ben her zaman bütün cihazlarımda koyu mod kullanıyorum çünkü siyah görmek için ekranımızın herhangi bir enerji tüketmesine gerek yok. Ama beyaz görmek için bütün enerjisini harcayarak çalışması gerekiyor. Çünkü beyaz ışığı elde etmek için her bir pikseldeki 3 ledin 3'ünün de yanması gerekiyor. Ama siyah için hiçbir şey yanmasına gerek yok. Dolayısıyla ekranımız ne kadar koyuysa o kadar az enerji tüketir. Bu da bizim pil sağlığı için ve pilimizin ömrü için gayet iyi bir şey. Yine telefonumuzu korumanın yöntemlerinden bir tanesi de kullanmadığımız zamanlarda telefonu kapatmak ya da uçak moduna almak. Mesela gece telefon beklemiyorsanız telefonunuzu kapatırıp öyle uyuyabilirsiniz ya da en azından uçak moduna alıp o şekilde beklemek telefonun pil sağlığı için yine önemli. İlginç gelen bir konu var. Yine bu videoyu çekerken yaptığım araştırmalarda gördüm. Arka plan uygulamalarını kapatmamayı öneriyorlar. Çünkü kapattığımız zaman tekrar açarsak daha fazla pil tüketiyormuş ama arka planda kalırsa biraz akıllı bir algoritma çalıştığı için daha hızlı açılıyormuş. Bu da pil tüketimine faydası oluyormuş. O yüzden arka plandaki uygulamaları kapatmamayı öneriyorlar. Ben genellikle kapatırdım böyle el alışkanlığı olarak.
Bundan sonra kapatmayarak da deneyeceğim. Yine yapabileceğimiz şeylerden bazılarından hızlıca bahsedeyim. Telefonun sesini kısmak, yani zil sesi biraz daha az olursa az enerji tüketir. Titreşimi çok kullanmıyorsak titreşimi kapatabiliriz. Uyku süresini kısaltabiliriz. Yani telefonun hiçbir şeyine dokunmadığımız zaman 30 saniyede ekran kilidi girebilir ya da kendini kilitleyebilir. Widget'ları az kullanabiliriz. Yani böyle hava durumu vesaire gibi şeyleri ya da dolar kuru gibi şeyleri sürekli güncelleyerek ana ekranda gösteren, özellikle Android'de bunlar çok yaygın. Bu tip şeyleri olabildiğince az kullanarak ya da kısıtlayarak yine pil ömründen tasarruf edebiliriz. Belki de en önemlilerinden bir tanesi de telefonun çekmediği yerlerde uçak modunu almak ya da telefonu kapatmak ya da şebekenin seviyesini düşürmek. Mesela kırsal bir alandayız. Orada 3G LTE çekmiyor. Ama bizim telefonumuz sürekli baz istasyonu arıyor. Bu zamanlarda eğer telefon bizim için çok önemliyse 2G ya da Edge dediğimiz teknolojiyi tercih edebiliriz. Ya da geçici olarak telefonu kapatıp uçak modunu alabiliriz. Bunu şeyde çok fark ederiz. Böyle seyahat ederken telefonumuzun şarjı çok biter. Çünkü işte arabayla, otobüste giderken sürekli baz istasyonu değiştirir, yeni baz istasyonu arar, onlara bağlanır. Bu süreç içerisinde de pilimiz çok hızlı bir şekilde tükenir. Google Asistan ya da Siri gibi sesle aktive edilen hizmetleri kapatmak da pil ömrünü olabildiğince uzatıyor. Çünkü sürekli ortamdaki sesi dinleyip işte "Hey Siri" dedik mi ya da işte Google Asistan'a ne diye hitap ediyoruz bilmiyorum ama o tip şeyleri söyleyip söylemediğimizi telefon sürekli dinlerse daha fazla pil tüketiyor. Yine benim kullandığım yöntemlerden bir tanesi de bildirimleri kapatmak ya da az kullanmak. Mesela Instagram bildirimlerini tamamen kapattım. Sadece boş vaktim olduğunda ne zaman girmek istersem o zaman girip bakıyorum ve hemen çıkıyorum. Her bir mesaj geldiğinde, her bir etiketleme yapıldığında bildirim gelirse hem bu pil şarjını tüketiyor, pilden de öte benim zamanımı çok alıyor ve dikkatimi dağıtıyor. Dolayısıyla her iki açıdan da bana tasarruf sağlıyor. Son olarak arabada kullanırken navigasyonu açıyorsak zaten pilimiz bayağı hızlı tükeniyor. Çünkü hem ekran parlaklığı açık oluyor hem navigasyon ve hem de internet üzerinden veri tükettiği için bayağı hızlı pil tüketiyor ve telefonumuz da yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz pil çok tükeniyorsa? Telefonu bir de arabada şarja takıyoruz. Arabada şarja taktığımız için de ayrıca ısınıyor. Ve araç şarj aletlerinin büyük bir kısmı da hızlı şarj desteklediği için ya da yüksek akım verdiği için iyice ısınıyor bu sefer. Bir de arabanın tam o bölgesi güneş alıyorsa, bir de klimayı açmadıysanız birkaç dakika içinde telefonunuz ateş gibi olup şarjı kesebilir. Zaten telefonlarda belli bir ısının üstündeyken şarjı kesme özelliği var ama o noktaya gelmeden de telefonumuz zarar gördüğü için eğer aracın içinde telefon kullanıyorsanız ve navigasyon kullanıyorsanız, özellikle de şarj ediyorsanız aynı anda klimayı açmanızı ve telefonu güneş görmeyen bir yere koymanızı şiddetle ama şiddetle öneririm. Konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Biraz karamsar bir tablo gibi gelmesin gözünüze. Bunları yaparak pil ömrünü uzatabiliriz. Bunların hiçbirine dikkat etmezsek zaten telefonlarımızın içerisinde bayağı bir koruma var. Çok ısındığında telefon şarjı kesiyor. Daha da fazla ısınıyorsa kendini kapatıyor. Ya da yüksek akım geldiyse telefon şarjı kesebiliyor. Adaptörlerimizde ve telefonun kendi içerisindeki şarj çiplerinde bazı korumalar zaten var. Ama burada bahsettiğim şeyler telefonun pilini 2 yıl mı kullanacağız, 5 yıl mı kullanacağızın hesabı. Eğer güzel kullanırsak 5-6 yıl kullanabiliriz. Kötü kullanırsak zaten 2 yıl falan çok rahat gidiyor şu anki piller. Buradaki hataların büyük bir kısmını ben de yapıyorum bu arada. Yani bunları bildiğim halde yapıyorum. Çünkü telefonun kılıfını her zaman çıkarmak mesela mantıklı olmayabiliyor. Her zaman gölge bir yer bulamayabiliyoruz. Ya da gece şarja ben de takıyorum. Dolayısıyla olabildiğince kaçınmak için, bir farkındalık yaratmak için bu videoyu seninle paylaşmak istedim. Videoda bahsettiğim o test ekipmanlarının hepsinin linkini açıklama kısmına bıraktım. Birkaç tane önerdiğim cihaz var, kullanıp memnun kaldım. Onların da linkini açıklama kısmına bıraktım. Senin de telefon şarjı ile ilgili eklemek istediğin şeyler varsa lütfen yorumlar kısmından bizlerle paylaş. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostum. İyi ki varsın. Hoşça kal.